Bu hayat yolunda ilerlerken ister istemez karşılaştığımız her şey bizi geliştiriyor, büyütüyor ve olgunlaştırıyor. Ve artık biz aynı biz olmuyoruz. Hatta aynı biz olmayan biz bile bir süre sonra biz değil artık. Bunu ben demiyorum. Heraklitos diyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Bizler ne zaman bir şeyler yapmak için güvenlik alanımızdan çıksak, değişim bizi bulduğunda veya biz değişimi bulduğumuzda ne hikmetse hemen koşaraktan güvenlik alanına geri dönüyoruz. Veya şimdi birçoğumuz bu değişimin içindeyken kendimizi durdurabiliyoruz. Şimdi çıkıyoruz, geri dönüyoruz, çıkıyoruz, değişiyoruz, hop geri dönüyoruz, tekrardan çıkıyoruz derken bu artık bir döngü halini almaya başlıyor. 1979 yılında bunu fark eden psikolog Don Kelly ve Daryl Conner, ya bu çocuklar bir giriyorlar, bir çıkıyorlar ve bir döngü oluşturmuşlar. Haliyle bunların bu döngü içindeyken 3 aşağı 5 yukarı aynı duygusal süreçleri yaşamaları lazım diyorlar. Tabii şimdi tam olarak böyle demiyorlar ama sanırım mantığını anlamaya başladık. Şimdi bu döngü içerisindeyken haliyle bizim geçirmiş olduğumuz bir takım duygusal süreçler var. Ve bizler duygusal süreçlerimizi anlayabilirsek gir çık yapıp o döngüye takılı kalmadan bu döngüyü kırabiliyoruz ve değişimimizi güvenlik alanımızın dışında sağlıklı bir şekilde tamamlayabiliyoruz. Ve araştırmalar sonucu 5 adımlık bir duygusal değişim döngüsü tanımlıyorlar. Öncelikle 2 tane çizgi çekelim. Sol çizgimiz bizim duygularımızı temsil ederken alt çizgi ise haliyle bu bir süreç olduğu için zamanı temsil etsin. Yeni bir adım attığımız için haliyle heyecan dolu, sevinçli ve beklenti içinde oluyoruz. Bu yeni adımın getireceği değişimin olanaklarını ve potansiyelini hayal ettiğimiz en tatlı aşama burası. En iyi senaryoları hayal ediyoruz. Ama diğer yandan da bizler bu yolda karşılaşabileceğimiz zorlukları hiç hesaba katmıyoruz. Haliyle şimdi fırtına öncesi bir sessizlik var ve neyle karşılaşacağımıza dair bir fikrimiz olmadığı için de bu döneme bilgisiz iyimserlik adını vermişler. Haliyle iyimserlik seviyemiz üst düzeyde ve bu seviyenin bir başlangıç noktası olduğunu da hesaba katarsak buralarda bir yerlerde iyimser olmanın başlangıç noktası var. Ve bu noktanın diğer tarafı da iyimserliğin tersi olan kötümserliğin başlangıç noktası. Bizler bu yolda ilerlemeye başlayınca fark ediyoruz ki yapılacak, edilecek, öğrenecek o kadar çok şey var ki ve bu kolay olmayacak. Bu ilk tokadı bir alınca hayal kırıklığına uğruyoruz ve endişe etmeye başlıyoruz. Öfkeleniyoruz, korkuyoruz. Bu çabaya değip değmeyeceğini sorguluyoruz. Ve bu yola dair fikirler edinmeye başladığımız ve bazı gerçekleri gördüğümüz için geldiğimiz bu noktaya bilgili kötümserlik adı veriliyor. Ve genellikle birçok insan bu noktadayken ya benim ne işim var burada, ne yapıyorum ben dediği ve takılı kaldığı kısım burası. Ve bizlerin kötümserliği gitgide dibe çökerek birçoğumuzun bunalıp yenilgiyi kabul ettiği çok önemli bir kritik noktaya varıyoruz. Psikolog Kelly ve Conner tarafından umut verici gerçeklik olarak adlandırılan, Brian Moran ve Michael Lennington tarafından umutsuzluk vadisi denilen o yer. En dipteyiz ve değişimin acısını öyle bir hissetmeye başlıyoruz ki bu acıdan kurtulmanın en hızlı yolu geriye dönmek. Geçmiş biraz daha tatlı gelmeye başlıyor ve önceki kolay olan o yaşamımızı özlemeye başlıyoruz. Ve aramızdan birçoğumuz yeni bir yolda tekrar başlamalıyım diyerek aşama 1'e dönüyor. Ve her şey en baştan başlıyor. Ve tekrar bu noktaya geldiğinde tekrar aşama 1'e geri dönebiliyor ve bir döngüye hapsolabiliyor. Değişimin acısına dayanabilen bazılarımız ise yaptığı seçimlerden bir süre sonra emin olmaya başlıyor ve o değişimi tattıktan sonra geriye dönemeyeceği bir noktaya gelmiş oluyor artık. Ve haliyle dipten yukarıya doğru bir yolculuğumuz başlıyor. Buraya bilgili iyimserlik aşaması deniliyor. Düşe kalka sorunlar karşısında daha az kaygılanmaya başlıyoruz ve deneyimlerimizin bize verdiği güven ile birlikte daha emin adımlar atarak ilerleyebiliyoruz artık. Daha sıkı çalışmaya ve kararlılık ile ilerlemeye devam ederken küçük küçük kazanımlar kendini belli etmeye başlıyor ve değişimi hissetmeye başlayıp onu benimsiyoruz. Ve ilerleye düşe kalka bir zamanlar zor ve rahatsız edici olan eylemler artık bizim bir rutinimiz haline geliyor ve değişiyoruz. Artık biz eski biz değiliz. Artık başarı ve yerine getirme aşamasındayız. Yani son aşama. Başardık belki de. İçimiz dışımız minnettarlıkla dolu. Kendimizle gurur duyuyoruz ve tatmin olmuş hissediyoruz. Psikolog Don Kelly ve Daryl Conner'ın 5 aşamadan oluşan duygusal değişim döngüsü 3 aşağı 5 yukarı böyle bir şey. Aşama aşama ilerlerken neler yapabileceğinize dair birçok kaynağı internet üzerinden ulaşabilirsiniz. Ve bu aşamalar bizlere büyük bir öngörü sağlarken aynı zamanda her teoride de olduğu gibi bir takım sınırlılıkları var. Örneğin herkes için genelleme yapmak zor
zor olabilir. Çünkü hepimizin bu hayatta tepkileri, kişiliği, geçmiş ve değişimleri kendimize özgü. Bu sebepten dolayı bu adımları bağlamından çıkmadan kendimize uyarlamalıyız. Teoride aşama aşama ilerlerken gerçek hayatta bazen bizler aşamalar arası ileri geri hareket edebiliriz. Bazı aşamaları hiç yaşamayabiliriz ya da aşama aşama da ilerleyebiliriz. Bunun tamamen bize ve süreçteki birçok etkene bağlı olduğunu göz önünde bulundurmalıyız ve buna hazırlıklı olmalıyız. Başlangıçta bizler herkes gibi iyimser olarak değil, kaygılı ve kötümser olarak ilk adımı atabiliriz mesela. Duygusal değişimin genel çerçevesini bu teoride görebilirken atılabilecek somut adımlar konusunda da haliyle biraz yetersiz. Ve bizler bu konuda aşamalarımıza göre uygun somut adımlar düşünebiliriz. İşte böyle. Bizler bu hayat yolunda devam edebilmemiz için başımıza gelen veya gelebilecek birçok şeye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Hayatta maalesef olduğumuz yerde duralım. Hayat değişsin ama bize dokunmasın diye bir şey yok. Değişiyoruz ve değişirken de birçok şey gelip kapımızı çalabiliyor. Genelde hayatta karşılaştığımız sorunları sadece bizim başımıza geliyormuş gibi bazen gözümüzü de büyütebiliyoruz. Ve en baştan yeni bir çözüm ararken haliyle de zorlanabiliyoruz. Ama şanslı olduğumuz nokta bu hayatta bizler bu sorunları yaşayan ilk insanlar değiliz. Bizlerden önce birçok insan bizim bu karşılaştığımız sorunlarla kendi bağlamlarında karşılaştılar. Çözümler ürettiler. Hatta ve hatta aramızdan bazılarımız geçtiğimiz süreci daha iyi anlamamız için eğriler, teoriler geliştirdiler. Kendi deneyimlerini aktardılar. Tarih boyunca geliştirilen ve bizim sürecimize ışık tutan birçok kaynak var. Bugün karşılaştığımız sürecimizi daha iyi anlamak ve yolumuzda daha iyi ilerleyebilmek için o geçmişin kolektif bilgeliğinden faydalanıp bunu kendimiz için kullanabiliriz. Ama herkesin hayatı özel ve biricik olduğu için hayat bağlamımızda bazı şeyleri değerlendirmeli ve ona göre ele almalıyız. Bu hayatta sihirli bir değnek yok maalesef. Ve bazı şeyleri hemen çözebilecek kapasitede olmadığımızın farkında olalım. Bazı şeylerin doğru zamanda, doğru yerde ve doğru şeylerle bir araya gelmesinin farkında olaraktan yola çıkmalıyız ve yeri geldiğinde de eğer bir mücadeleye girişmemiz gerekiyorsa o mücadeleyi vermemiz gerekiyor. Bu hayatta mücadele hep olacak arkadaşlar. Doğumdan ölüme kadar bazen çevreye bırakın kendimizle bile mücadele ediyoruz. O yüzden şunu unutmayın. Bu hayatta yalnız değilsiniz. Görüşmek üzere.